İnsanoğlu olarak ölümden sonraki yaşamı hep merak ederiz ve ölümden sonra ne olacağını düşünür dururuz. Cennet ve cehennem ve Araf. Ama içlerinde en korktuğumuz ve belki de en merak ettiğimiz yer cehennem. İşte ünlü İtalyan yazar Dante'nin İlahi Komedya adlı eserinde dünya tarihindeki en çarpıcı cehennem tasvirlerinden biri yapılmıştır. Bu videoda 14.233 dize sayısına ulaşan dünyanın en uzun soluklu şiiri olan İlahi Komedya'nın içerisinde bulunan cehennem tasvirini inceleyeceğiz. Dante'nin cehennemi 9 farklı çemberden oluşur. Günahkarlar işledikleri suçların ağırlığına göre bu çemberlerde cezalandırılır. Rehberi Romalı şair Virgilius'tır. Ve bu yolculuklarında cehennemin kapısına geldikleri zaman "Beni terk edin buraya girenler" yazısıyla karşılaşırlar. Üstelik Dante'nin cehennemi bizim bildiğimiz ateşlerle kaplı değildir. Aksine buzlarla kaplıdır. Her çemberde farklı bir günaha sahip olanlar işledikleri suçun ağırlığına göre cezalandırılır. Günah ne kadar büyükse ceza da o kadar ağır olur. En yukarıda hafif günahlar cezalandırılırken en aşağıda şeytanın bulunduğu dondurucu kıyamet çukuru vardır. İşte birinci çember limbus. Burası diğer çemberlerden farklı olarak fiziksel bir ceza içermez. Ancak burada bulunan ruhlar cenneti asla görememenin getirdiği mutsuzluk içinde yaşarlar. Sokrates, Aristoteles, Homer gibi ünlü antik çağ düşünürleri Dante'ye göre burada bulunur. Dante ikinci çemberi ise şehvet düşkünlerine ayırmıştır. Buraya giren ruhlar sürekli fırtınalarla savrulurlar. Bu hayatlarında tutkularına kapılıp akıllarını kullanmayan insanların kaderini simgeler. Kleopatra, Truvalı Helen ve Paris gibi ünlü figürler burada yer alır. Üçüncü çember ise oburlara ayrılmıştır. Çamur ve pislik içerisinde yatan bu ruhlar sürekli yağan buz gibi yağmurların altında ızdırap çekerler. Cerberus adlı 3 başlı köpek ise onlara bekçilik yapmaktadır. Dördüncü çember açgözlüler ve müsrifler içindir. Hayatta ya aşırı mal biriktiren ya da savurganlık yapan kişiler burada cezalandırılır. Bu günahkarlar büyük taşları birbirlerine doğru iterek sonsuz bir mücadele içindedir. Zenginliklerini kötüye kullananlar burada ceza çeker. Beşinci çember ise öfkeliler ve tembeller içindir. Burada bu grup insanlar Styx nehrinin çamurlu suları içerisinde öfkeyle boğuşurlar. Hayatları boyunca şiddet ve nefretle dolu oldukları için burada kavga etmekten asla kurtulamazlar. Tembeller ise çamurların en alt tabakasında hareketsiz şekilde kalıp azap çekmektedir. Altıncı çember kafirler ve sapkınlar içindir. Sapkınların bulunduğu yerde burada inançsızlar ve dine aykırı görüşler savunanlar sonsuz alevler içinde yatmaktadır. Bu kişiler mezar şeklindeki taş tabutlar içinde hapsolmuş ve içlerinden alevler çıkacak şekilde cezalandırılmışlardır. 7. çember ise şiddet suçlularına ayrılmıştır ve 3 bölümden oluşur. İlk bölümde insanlara şiddet uygulayanlar, katiller, zorba hükümdarlar yer alır. Onlar kaynar kan nehirlerinde bulunurlar. Kendilerine karşı nefret suçu işleyenler ise intihar edenler. Onlar ise ağaç şeklindedir. Tanrı'ya, doğaya, sanata karşı şiddet içeren suçlar işleyenler, eşcinsellik, dolandırıcılık ve tefecilik ile suçlananlar ateş yağmuru altında ceza çeker. 8. çember ise sahtekarlara ayrılmıştır ve 10 bölümden oluşur. Rüşvetçiler, büyücüler, hilekarlar ve sahte peygamberler burada bulunur. Buraya bir parantez açmak istiyorum. Dante burada İslam dünyası için en önemli 2 kişiyi yerleştirmiştir. Bu da tabii ki bir Müslüman olarak asla kabul edilmeyecek bir görüştür. Zaten ki Dante'nin insanları cennet cehenneme yerleştirme gibi bir yetkisi yoktur. Biz sadece onun sanatını konuşuyoruz. 9. çember ise ihanet edenler. Çemberin en alt kısmında buzlarla kaplı olan bir alanda Dante'ye göre en büyük günahlardan biri olan ihanet cezalandırılır. 9. çember 4 farklı bölüme ayrılmıştır. 1. bölümde ailelerine ihanet edenler koyulmuştur. Buzla dolu bir bölümde hareket edemeden dururlar. 2. bölümde ise ülkesine, vatanına ihanet edenler yer alır. Yine burada da aynı şekilde buz içerisine hapsolmuştur buradaki insanlar. 3. bölümde ise misafirlerine ihanet edenler bulunur. Orada onların gözyaşları bile donmuştur. 4. bölüme ise efendilerine ihanet edenleri yerleştirmiş şeytan da burada yer alır. Şeytan, Brutus, Cassius ve Yahuda sonsuza dek burada yaşar.
Şimdi Dante'nin bu düşsel yolculuğunda ona iki kişi eşlik etmektedir. Gelin bu iki kişiyi tanıyalım. İlk rehberi Virgilius'tır. Virgilius, antik Roma'nın ünlü şairidir. Özellikle Aeneas destanı ile tanınır. Dante, Virgilius'ı akıl, mantık ve bilgeliğin sembolü olarak görmüştür. Virgilius, pagan olmasına rağmen erdemli bir kişi olduğu için Dante'ye göre cehennemin ilk katı olan Limbus'ta bulunur. Görevi ise Dante'nin cehennem yolculuğunda ona rehberlik etmektir. Dante'ye günahın doğasını anlatır. Virgilius'un gideceği yerler sınırlıdır. O yüzden Araf'tan sonrası için Dante'ye Beatrice eşlik edecektir. İkinci rehber Beatrice, Dante'nin gençliğinde aşık olduğu ama kavuşamadığı kadındır. Beatrice, Dante için ilahi sevginin sembolüdür. Görevi ise cennet yolculuğunda Dante'ye eşlik etmektir ve Dante'yi Tanrı'ya kavuşturmaktır. Virgilius aklın rehberiyken Beatrice ise sevginin, inancın ve aşkın rehberidir. Beatrice Dante için çok önemlidir çünkü eserlerinde onu bir kutsal ruh olarak gösterir. Şimdi gelin Dante'nin İlahi Komedyası'ndaki Cehennem, Inferno bölümündeki çarpıcı cümlelerden birkaç tanesini söyleyelim. Beni terk edin buraya girenler. Bu cümle cehennemin kapısında yazar. İçeri giren insanların umutlarını kaybetmesi gerektiğini simgeler. En karanlık yerler ahlaki bir kriz sırasında tarafsız kalanlara ayrılmıştır. Dante burada kötülük karşısında sessiz kalmanın da büyük bir günah olduğunu vurgulamak istemiştir. Şimdi acıyı öğrenme zamanı. Cehenneme girenlerin hayatları boyunca yaptıkları hataların gerçek sonuçlarıyla yüzleşeceklerini anlatan çarpıcı bir ifadedir. Burası hem ruhun hem de bedenin ölmediği bir yerdir. Dante'nin cehennemi fiziksel acının sonsuz olduğu bir yerdir. Buradaki ruhlar ölmez ama sürekli azap çeker. En büyük günah ihanettir. Dante cehenneminde en büyük cezayı ihanet edenlere ayırmıştır. Şeytanın üç ağzında çiğnenenler ise Brutus, Cassius ve Yahuda'dır. Bu alıntılar Dante'nin cehennem tasvirinin ne kadar ağır olduğunu bizlere göstermekte. Birazcık da Dante'nin dine bakış açısının cehennem tasvirine olan etkisini, Dante Katolik bir dünyada doğup büyümüş ve dini değerlerle yoğrulmuş bir düşünür ve şairdir. Ancak onun dini anlayışı sadece kilisenin doğmalarını kabul eden bir yaklaşımdan çok daha derin ve sorgulayıcıdır. Kilisenin yozlaşmasına karşı eleştirileri vardır ve İlahi Komedya'da bu eleştirilerini gizlemez. Özellikle Papa Bonifatius'a duyduğu nefret eserlerinde açıkça görülür. Dante bu papayı doğrudan cehenneme yerleştirerek onun ikiyüzlülüğünü ve siyasi entrikalarını ifşa eder. Dante, Tanrı'nın adaletinin en üst seviyede olduğunu ve hiçbir canlının bu adaletten kaçamayacağını vurgular. Bu yüzden Inferno yani cehennemde günahkarları detaylı bir şekilde cezalandırırken aynı zamanda Katolik öğretilerini de pekiştirir. Ama ilginç olan şu ki onun cehennem tasviri sadece dini kitaplardan uyarlanmış şekilde değildir. Antik Yunan ve Roma mitolojisinden, felsefi düşüncelerden ve kendi çağının politik atmosferinden de ilham almıştır. Dante'yi böyle bir cehennem tasviri yapmaya iten nedenler. Dante'nin yaşadığı dönem hem siyasi hem de dini açıdan çalkantılı bir dönemdi. Floransa'daki iki grup arasındaki çatışmalar onun hayatını da derinden etkilemişti. Bir grup papalık yanlısıyken diğer grup Kutsal Roma İmparatorluğunu destekliyordu. Dante papalık yanlısı olan grubun içerisine yer almasına rağmen iç çatışmalardan sonra sürgüne gönderildi ve bir daha asla Floransa'ya geri dönemedi. Bu sürgün onun eserine büyük bir öfke ve adalet arayışı olarak yansıdı. Bu nedenle Inferno dini bir tasvir değil, aynı zamanda bir intikam manifestosu olarak da kabul edilir. Şimdi bu esere yapılan eleştirilerden bahsedelim. Size de bahsettiğim şekilde eserin cehennem tasvirinde 8. bölümde 8. çemberin içine İslam dünyasında en önemli iki kişiyi yerleştirmiştir. Bu da asla kabul edilemeyecek bir yaklaşımdır. Bu nedenle özellikle İslam dünyasında büyük bir tepki çekmiştir. Ve modern eleştirmenler Dante'yi İslam'ı yanlış anlatmakla suçlamıştır. Buna rağmen Dante'nin eseri bir edebiyat ürünü olarak değerlendirilirken onun orta çağdaki yaygın düşünceleri yansıttığı da unutulmamaktadır. Dante cehennem tasvirinde neredeyse herkese bir bilet ayırırken kendisini ise sadece bir yolcu olarak tanımlar. İlahi Komedya'da kendisini bir günahkar olarak değil, yaşayan bir yolcu olarak tasvir eder. Dante cehennemde bir ruh olarak değil, fiziksel bedeniyle gezen, deneyimleyen ve öğrenen biri olarak bulunur. Dante'nin eserinde cehenneme inişi kefaretlerinin bedelini ödemek için değil, manevi bir yolculuk ve arınma sürecidir. Ancak Dante'nin eserinde kendiyle hesaplaştığı bazı kısımlarda yer alır.
Günahkarların cezalandırıldığını görünce bazen onlara acır, bazen ise hor görür. Bazen ise kendi kişisel düşmanlarını cezalandırılırken görünce intikamcı bir tavırla mutlu olur. Ancak bütün bu yolculukları sırasında olgunlaşır ve günahın gerçek doğasını anlamaya çalışır. Dante'nin Cehennemi sadece korkutucu bir azap sahnesi değil, aynı zamanda Orta Çağ'ın günah ve adalet anlayışını da gözler önüne serer. Peki sizce Dante'nin Cehennem tasviri günümüz inançlarıyla ne kadar örtüşmekte?